Breakfast. Breakfast. È buono? Sì. Şımarma sonra ama, tamam mı? Sadece bu arada bir. Arada bir bebişim. Hep böyle ellerimden yiyemezsin. Bazen iştahsız oluyor. O zaman böyle. Marketten birkaç almam gereken acil şey var. Yarına lazım. O yüzden buradaki küçük markete gideceğiz. Ufacık böyle minicik bir alışveriş yapacağız. Sadece BB krem sürsem yeterli olur. Hava çok güzel zaten. Göz makyajı yapmayacağım. Güneş gözlükleri takacağım. Şimdi şuraya pit yapacağız. Okey. Bu arada anahtarlığım sonunda böyle kırıldı arkadaşlar. Nosikacıyım. Çok üzgünüm ama bu şekilde geldi. Bu kadar yeterli. Böyle çok bir make-up yok bugün. Şimdi hızlıca hazırlanacağım. Çok güzel. Trafakarina latte yogurt. İtalya'da küçük bir kasabada yaşamanın en güzel yanı
Böyle daha çok İtalya'dasınız gibi hissettirmesi galiba. Mesela şimdi size bir tane sokak göstereceğim. Çok güzel görünmüyor mu? Yani tam bir İtalya'dasın. Gerçek İtalya böyle arkadaşlar. Arabaların girmediği sokaklar. Burası böyle full merdiven. Yani yürümeniz gerekiyor. Arabayı şuraya falan park ediyorsunuz ve yürüyorsunuz. Sonunda eve gelebildik. Size marketten ve pazardan aldıklarımı göstereceğim. Çok acil şeyleri aldım. Zaten büyük markete gitmedik. Bunlar sadece bu hafta kullanmam gerekenler, acil olanlar diyelim. Şöyle ton balığı aldım arkadaşlar. Bu marka gerçekten yediğim en iyi ton balığı diyebilirim. Bir de bunun dışında bir tane daha var. Nix'ti galiba adı. Onu da çok beğeniyorum. O yüzden hani önerebileceğim bir marka. Nix de Lidl'de satılıyor olması lazım bu arada. Sonra Kimbo'dan böyle kahve aldım. Bu İtalya'daki en çok böyle bilinen, sevilen espresso markalarından bir tanesi. Zaten Napoli'nin kahvesi diye geçiyor. Bu arada şununla ilgili bir şey söyleyeceğim. İtalya'da yaşamla ilgili olduğu için daha doğrusu ekleyeceğim. Benim için eskiden espressoydu ve okey, yani başka bir şey düşünmüyordum hani. Ama şu anda böyle bir şey öğrendim. Numaraları var. Burada mesela 13 yazıyor. 13 üzerinden 11. Yani içim olarak biraz daha sert. Mesela eğer o kadar rahat espresso içemiyorsanız ya da sizi çok etkiliyorsa 7 falan olanlar var, 9 olanlar var. Onlara bakabilirsiniz. Bu tamamen İtalya'da yaşadığım için öğrendiğim bir şey. Hatta bu da öyle. Bu bildiğiniz pirinç. Türkiye'deyken ve işte baldo, bir de bir şey var galiba. Öyle miydi isimleri? Tam da bilmiyorum, yanlış söylüyor olabilirim. Pirinç yani benim için. Buraya geldiğimde öğrendim ki çok fazla pirinç çeşidi var. Bu benim yapacağım risottoya en uygun olduğu için bunu aldım. Gerçekten Originaio'yu seviyorum, beğeniyorum. Bir de Arborio. Galiba bu ikisini en çok beğeniyorum diyebiliriz. Bu da yine sevdiğim iyi güzel pirinç markalarından bir tanesi. Biraz böyle eğer İtalya'da yaşıyorsanız hani biraz marka önerisi gibi de olmuş olabilir. Bu Fabiano'nun sandviçine hafta içleri hazırlayıp koyduğum şeylerden bir tanesi. İçinde şey var. Hindi salamı, evet. Diğeri ise bresola. Bresola da neye benzetebiliriz biliyor musunuz? Bizdeki pastırmanın tamamen böyle baharatsızı, sadece tuzlusu diyebiliriz. Evet, yani dana etinden yapılan böyle ince kesilmiş bir şey. Aslında bunun için çıktık daha çok. Sonra şundan aldım. Belki kahvaltılarımı değiştiririm mi acaba diye, yulaf. Yani tekrar yulafa dönebilirim. Bunda da sadece meyve var. Şunu marketten aldım zaten. Kivi hani çok sevmesem de bu sıralar o kadar fazla yedim ki kiviye alıştım artık. Son 5 kapsül kolajenim kaldı. Onunla birlikte vitamin C desteği olsun diye aslında alıyorum. O yüzden böyle 5 tane kivi aldım. Bir de markette mandalinaları beğenmedim. Ve böyle gittim pazardan aldım. İyi de oldu. Bir tur atmış olduk. Burada şey göstereceğim size, onun için açıyorum. Sevmediğim, durun bir tane saplı diyeyim, olaylardan bir tanesi. Mesela şu saplı böyle bu şekilde kesiyorlar. Bu şekilde kesilmez çünkü ikisi birbirine dokunduğunda şöyle arkadaşlar yaralıyor ve çürümesini hızlandırıyor. Yani babası mandalina tüccarı biri olarak her seferinde buna sinirleniyorum ama İtalya'da yaşamla ilgili ufak bir not vereyim mi size? Kendiniz seçemiyorsunuz alacağınız meyveyi. Eğer böyle işte manav, pazar falan tarzı yerden alıyorsunuz. Markette bir tek seçebiliyorsunuz. Oradan neden almadım? Çünkü gerçekten çok kötü durumdalardı. O yüzden almadım. Genelde ama marketten almayı tercih ediyorum. Böyle yani. Bunlar bu şekilde kesilmez. Ben bunu mesela dolaba koymadan önce böyle çevireceğim böyle. Sapsız bir hale getirmeye çalışacağım. Yani küçük bir alışverişti ama göstermeye çalıştım. Bir şunu unutmuşum. Bu da İtalyanların böyle ekmek yerine hani reçel sürmek için kullandıkları şey. Kahvaltıların %90'larında vardır. Yani biz de yiyoruz. Ben oradayken de seviyordum da etimek, bizdeki etimek aslında. Ama bu kadar sık kullanmıyordum. Burada ben de bayağı kullanmaya başladım diyebiliriz. Öğlen yemeği olarak bunun adı neydi? Barbunya. Barbunya var. Barbunya haşlaması. Ve çeri domatesler maydanoz eşliğinde sosladım biraz da. Zaten dışarıda pizza atıştırdığımız için böyle bir şey tercih ettim. Mettiamo frutta e dolci, vogliamo che l'ambiente...
missioni i protagonisti sarete voi due, sei sicuro? Ragazzi, la competizione che hanno organizzato al castello è gastronomica. Ma che cosa intendi per gastronomico? Devi essere felice, Josh, perché questa sarà semplicemente una Così brutta. Tutti e quattro. Quando sonunda hepsini takmaya karar verdim arkadaşlar. Seçemedim. Şurada Luffy var. Uyuyor. Böyle tatlış bir şey oldu. Sonra burada Baci diye bir çikolata var. İtalyan. Böyle meşhur. Sevgililer birbirine veriyor. Ondan çıkmıştı. Çok tatlı görünüyordu. Onu da takmak istedim. Bu da böyle koluma geçirmek için. Şöyle görünecek yani geçirirsem. Aslında anahtar küçücük ama anahtarlık kocaman oldu. Çantada bulunması kolay olur artık. Ne yapalım? Evet, şirin göründü. Look. Ciao. İpek. Mi sono poco fatto vecchio. Perché un nome straniero, quindi ti capisco. Difficile Sì, ti capisco. Grazie. Ciao, ciao. Buona giornata. Bir tane paket geldi. Luna da çok merakla bakıyor. Luna, yeni mammina. Yeni. Luna'yı da koklatayım da rahat etsin. Que cosa? Rahatladın mı annem? Neredeyse kargo şeyini ısıracaktı meraktan. Pakette hiçbir şey yazmıyor. Şurada bir tek adres bilgileri var. Kapatayım. Yani nereden geldiğine dair bir fikrim yok. Bir alışveriş yaptım tabii ki. Ne aldığını hatırlamıyor musunuz diyeceksiniz de yani şeyinden yaptım. Amazon var. Zalando var. Yok yani burada hiçbir şey yazmıyor. O zaman böyle gizemli bir paket açıyormuş gibi hissediyorum kendime. Zaten gizemli bir paket açıyorum bence. Açtıkça açmam gerekiyor gibi. Okey ya. Bu kadar gizeme şu çıktı. Bu kırmızı hoca söylemiştim, o gelmiş ama. Ya ama komik olan ne biliyor musunuz? Ben bir tek kırmızı hoca almamıştım. Yani başka şeyler de vardı. Bu neden tek başına böyle? Bu kadar zahmete gerek yoktu yani tek paketlenip tek. Bunun için bir adamın evime kadar gelmesi falan. Düşünsene kargoyu getiren adam da bilseydi herhalde şey derdi yani. Yani saçmalamayın, bir hocamı hani götüreceğim gibi. Neyse bunu almıştım. Böyle bordo renk bu arada. Bakayım. Match oluyor bence. Ben böyle cart kırmızı sevmiyorum arkadaşlar. Böyle öyle bir renk var ya, o yüzden biraz bordo. Madem gelmiş. İlk defa kullanacağım bu markayı bu arada. Renk güzel, bak göstereyim size de. Böyle bir renk. Umuyorum. Yani güzel olur. Deneriz sonra. Çünkü bu bitmek üzereydi. Biliyorsunuz Aralık'ta geliyor. Yani bordosuz olmaz. Hani kırmızı ojesiz olmaz da koyu kırmızı ojesiz, bordosuz olmaz diye düzeltelim. O zaman yılbaşı zamanlarının vazgeçilmez rengi yani. Kullanıcıyız. Gizemli kutudan bu çıktı yani. Heyecanlanmıştım ama buymuş. Bu videoda İtalya'daki kasaba yaşamını size göstermeye çalıştım. Zaten aslında Türkiye'den İtalya'ya taşınmış olmak bayağı büyük bir farklılık ama bunun dışında bir de şehirden kasabaya taşınmış olmak var tabii ki. O yüzden biraz daha böyle hani kasaba yaşamına yönelik altyazılar yazmaya da çalıştım. Bu arada eğer onları rahat okuyamıyorsanız, biliyorum videonun dili zaten Türkçe ama altyazıları açabilirsiniz. Çünkü orada siyah üzerine beyaz yazılıyor ve daha okunabilir oluyor. Ben aslında çok normal doğalında bir gün yaşarken bir yandan da o farkındalıkları size göstermeye çalıştım. Çünkü bu tarz yorumlar alıyorum. İşte İpek oralarda neler yiyorsun, işte neler yapıyorsun, İtalyan kültüründe nasıl yaşıyorsun, bize bu tarz içerikler çekebilir misin diyorsunuz. Ben de o yüzden böyle bir içerik oluşturmak istedim. Eğer izlemek istediğiniz başka içerikler varsa bu arada onları da mutlaka yorumlara yazabilirsiniz. Tabii ki birkaç günde gösterebileceğim belki kısıtlı şeyler vardı. Bunun dışında düşünüyorum gerçekten aslında çok fazla fark var. Mesela ben birazdan ekmek alacağım ve bunun için evden dışarı çıkıp fırına gitmem gerekmiyor. Türkiye'de olsaydım böyle yapıyordum.
Buradaysa daha farklı işler ilerliyor. Mesela fırınların, yani her fırının belli bir günü var ve o belirli günlerde, belirli saatlerde evlere servise gidebiliyorlar. Ben birazdan bahçeme çıkacağım ve ekmeğimi alacağım. Bunun gibi manavlar da yapıyor mesela. Bu anlamda bilmiyorum, belki Türkiye'de de bazı yerlerde bu şekilde olabilir ama bu anlamda bana farklı gelen bir şey olduğu için size söylemek istedim. Yine de bu vlog çok uzun olduğu için burada kesmeye karar verdim. Onu da belki başka bir gün size gösterebilirim diye düşünüyorum. Zaten emin olun o kadar fazla fark var ki bir videoya sığdırmama da imkan yoktu diyelim. Eğer videomu beğendiyseniz like bırakmayı unutmayın. Bir de küçük bir şey söyleyeceğim. Bu yeni bir şey. Hype diye bir şey var. Benim gibi küçük ama çok çabalayan kanalların gerçekten çok işine yarıyor. Eğer videomu beğendiyseniz hype'larsanız böylece kanalımın daha çok keşfedilmesine, daha çok kişiye gösterilmesine de yardımcı olursunuz ki bu beni gerçekten çok mutlu eder. İzlediğiniz için, burada benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Diğer vloglarda görüşmek üzere. Bye bye.